Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin dört yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden beni izleyen tüm değerli takipçilerime sevgilerimi gönderiyorum. Aramıza yeni katılanlara da gönülden hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün karşınıza çıkan bu falın size bir mesaj taşıdığına inanıyorsanız doğru yerdesiniz. Niyetinizi alın. Kalbinizi ve sezgilerinizi açık tutun. Bakalım fal bize hangi enerjilerle bugün neler anlatacak? Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda bulunduğunuz şehir ya da ülkeyi yazmayı unutmayın. Hepinize sevgi, ışık ve güzel enerjiler diliyorum. Şimdi fincanımıza geçiyorum. Tutmuş bu arada arkadaşlar. Kapatırken bu arada fal elimden kaydı canlarım. Şimdi burada bir sıkıntı ya da olumsuz bir enerji görmüyorum ben. Ancak etrafa dağılmış kalabalık bir enerji var. Bu yakın zamanda birçok insanla bir araya geleceğinizi, kalabalık bir ortama gireceğinizi ya da adınızın farklı çevrelerde konuşulacağını gösteriyor. Bu kalabalığın içinde size destek olacak kişiler de var. Önünüzdeki süreçte sosyal hareketlilik artarken yeni tanışmalar, haberler ve fırsatlar da beraberinde gelebilir. Şimdi burada arkadaşlar şurada gözüme çarpan bir keçi sembolü. Bu da boynuzları olan bir keçi. Güçlü bir karakteri, kararlılığı ve pes etmeyen bir enerjiyi temsil ediyor. Kafasının normalden büyük görünmesi vücuduna göre aklıyla hareket eden, plan yapan ya da etkisi büyük bir kişi işaret ediyor. Bazen inatçılığı da anlatır arkadaşlar. Sizin ya da çevrenizdeki bir kişinin hedefinden kolay kolay vazgeçemeyeceğini gösteriyor. Önünüzdeki süreçte sabırlı ve kararlı kalırsanız merak ettiğiniz bir konuda olumlu sonuç alma ihtimaliniz oldukça yüksek. Şimdi burada bir diğer sembol ise sanki kurbağayı andırdı bana. Sıçrayan, ağız kısmına doğru sıçrayan bir kurbağa bu fincanı. Değişimi, beklenen bir gelişimin yaklaştığını gösteriyor. Bereket, kısmet, yenilenme ve fırsatlarla ilişkilendirilen bir sembol. Alt kısma doğru ilerlediğimde ise biraz sabır gerektireceğini ancak sağlam bir zemine oturacağını anlatıyor. Maddi veya manevi anlamda sevindirici bir haber, yeni bir başlangıç ya da beklediğiniz bir fırsatın zamanla hayatınıza gireceğini işaret ediyor. Olumlu bu enerji ve hareketli görünüyor aynı zamanda arkadaşlar. Şimdi ben burada çok büyük bir 2 rakamı gördüm canlarım. Bu da ikili ilişkiler, uyum bekleyen bir buluşmayı simgeliyor. Aynı zamanda 2 gün, 2 hafta ya da 2 ay gibi bir zaman vurgusu taşıyabilir. Elbette zamanlamalar fal yorumlarında kesinlik ifade etmez. Sembol olarak değerlendiriyorum ben bunu. 2 rakamının hemen ucunda ise kanatlarını açmış, uçmaya hazır bir kuş dikkatimi çekiyor. Kuş sembolü genellikle müjdeli haberleri, sevindirici mesajları ve uzaklardan gelecek güzel gelişmeleri temsil ediyor. Kanatların açık olması ise önünüzdeki engellerin kalkacağını, beklediğiniz bir haberin hızla size ulaşabileceğini gösteriyor. Bu iki sembol, 2 ve kuş sembolü iki kişi arasında gerçekleşecek önemli bir görüşmeye, sevindirici bir habere veya yeni bir başlangıca işaret eden olumlu bir enerji taşıyor. Şimdi burada koltukta oturan bir figür görüyorum ben. Önünde sanki bir kitap diyebilirim. Kitabı inceliyor ya da bilgisayarda yoğun bir şekilde çalışan biri bu. Kendini geliştirmeye çalışan, önemli bir karar üzerinde düşünen veya eğitim ve işle ilgili bir konuya odaklanmış bir kişiyi temsil ediyor. Önündeki bilgi kaynağı yakında öğreneceğiniz önemli bir haberi ya da size fayda sağlayacak yeni bilgileri de simgeliyor. Eğer eğitim, sınav
iş başvurusu veya resmi bir evrakla ilgili bir bekleyişiniz varsa bu sembol emeklerinizin karşılığını almaya bir adım daha yaklaştığınızı gösteriyor. Sabırla ilerlediğiniz sürece olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda burada bu kişinin, yani bilgisayar başında oturan kişinin hemen önünde iki farklı süliyet beliriyor. Bu iki figür sanki iki ayrı seçeneği ya da iki farklı insanı temsil ediyor. Figürlerden birinin elinde kalp, diğerinin elinde ise bir kılıç var. Kalp taşıyan figür sevgi, anlayış, samimiyet ve duygusal bir yakınlaşmayı simgelerken kılıç taşıyan figür ise mantık, kararlılık, yüzleşme ve net konuşmayı temsil ediyor. Bu da yakın zamanda duygu ile mantık arasında bir seçim yapabileceğinize ya da iki farklı kişinin etkisinin hissedileceğini işaret ediyor. Aynı zamanda çok sayıda bir göz çıkıyor arkadaşlar burada. İlginin arttığı, çevrenizde sizi izleyen, merak eden veya gelişmeleri takip eden kişiler olabileceğini anlatıyor burada. Aynı zamanda nazara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan bir sembol olarak da yorumluyorum ben bunu. Genel enerji önemli. Bir kararın yaklaştığını ve bu süreçte tam kalbinizin sesini ve aynı zamanda mantığınızı dengede tutmanızın faydası olacağını söyleyebilirim canlarım. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir figür daha var aynı zamanda. Bu da yine bir gözü kapalı, diğer gözü ise açık görünüyor. Ağzının hafif yumuk olması da dikkat çekiyor. Yani böyle biraz daha böyle bir ağzını yaymış gibi yamuk öyle diyelim. Bazı konularda gerçeği tam görmek istemeyen ya da olaylara tek taraflı bakan bir kişiyi temsil ediyor bu. Ağzındaki ifade ise memnuniyetsizliği, kırgınlığı veya dile getirilmemiş sözleri simgeliyor. Çevrenizde düşündüğünü açıkça söyleyemeyen, duygularını içinde yaşayan ya da size karşı çekingen davranan biri olabilir. Bu sembol duyacağınız her söze hemen inanmamanız ve olayların görünmeyen yönlerini de değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor bize. Şimdi burada bir at sembolü arkadaşlar dikkatimi çekiyor. Bu güç, hareket, özgürlük ve hızlı gelişmeleri temsil ediyor. Olumlu semboldür. Fincanın ağız kısmına doğru uzanan bir at bu. Beklediğiniz bir konunun hız kazanacağını ve önünüzde yeni kapıların açılacağını işaret ediyor. Bu sembol aynı zamanda yol, seyahat, taşınma ya da iş, eğitimle ilgili önemli bir ilerlemeyi de gösteriyor olabilir. Atın güçlü duruşu kararlılıkla ilerlediğinizde önünüzde engelleri aşabileceğinizi anlatıyor. Hareketin arttığı, güzel haberlerin ve olumlu değişimlerin yaklaştığı bir döneme işaret ediyor canlarım. Şimdi burada bir ok işareti benim dikkatimi çekiyor ve bu ok arkadaşlar hedef demek. Kararlı ilerleyiş ve netleşecek bir yolu temsil ediyor. Kafanızı meşgul eden bir konuda artık hangi yöne gitmeniz gerektiği daha belirgin hale geliyor. At ile oku değerlendirdiğimde gelişmelerin hız kazanacağını ve sizi hedefinize doğru taşıyacak önemli bir fırsatın ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Beklediğiniz bir haber, görüşme ya da teklif hayatınızın yönünü olumlu anlamda etkileyebilir. İkisini birlikte değerlendirirsem kararsızlıkların azalacağı, doğru zamanda doğru adımı atacağınız ve önünüzdeki yolun daha net bir şekilde aşılacağına işaret ediyor arkadaşlar. Fincanın dip kısmı şöyle söyleyeyim. Kötü değil. Evet biraz içiniz sıkılmış ama kötü değil çünkü telveler etrafa dağıtmışsınız. Yani toplu bir
şey yok burada, toplu bir öbek yok. Tamamen telveler etrafa dağılmış. Son zamanda canınızı sıkan, sizi yoran bazı durumlar yaşanmış olabilir, ancak fincandaki telvelerin etrafa dağılıyor olması bu sıkıntıların büyük ölçüde geride kaldığını ve üzerindeki yükü yavaş yavaş attığınızı gösteriyor. Önünüzde daha ferah bir dönem var. Zihninizi meşgul eden konuların netleşmeye başlamasıyla birlikte kendinizi daha rahat hissedeceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu fincanın genel enerjisi dediğimde sıkıntının kalıcı olmadığı ve yerini hareketli, olumlu gelişmelere bırakacağını söyleyebilirim canlarım. Şimdi buradan alacağım. Dökülüyordu benim fincanım bu arada kapatırken. Şimdi tabağımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın, at figürü burada da belirmiş. Gördünüz mü? Yani burada çok belirgin bir at görüyorum ben. Hatta bu at koşuyor arkadaşlar. Bakın. Arka ayakları. Bu at resmen koşuyor canlarım. Bakın başı önüne doğru. Durgunluğun sona erdiğini, olayların hız kazanacağını ve beklediğiniz gelişmelerin peş peşe gelebileceğini gösteriyor. Güçlü bir sembol. Koşan at başarıyı, cesareti, hızlı haberleri ve önünüze çıkacak yeni yolları temsil ediyor. Fincanın ağız kısmına çıkıyordu. Şimdi de koşar bir vaziyette çıkıyor. Özellikle iş, eğitim, maddi konular ya da uzun zamandır beklediğiniz bir haber varsa bu süreçte olumlu hareketlilik yaşayabilirsiniz. Kararlı bir şekilde ilerlediğiniz takdirde önünüzde çıkan fırsatları değerlendirebilir ve hedeflerinize beklediğinizden daha kısa sürede yaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada benim bir kaplumbağa, şurada görüyorsunuz bakın. Bu şöyle başını yukarı kaldırmış, kavuğundan çıkarmış bir kaplumbağa, evinden çıkarmış başını. Çok da güzel, etrafı da aydınlık ve bu atın hemen üzerinde beliriyor arkadaşlar. Bu sabrın karşılığını almaya başlayan, temkinli ama sağlam adımlarla ilerleyen bir enerjiyi temsil ediyor. Uzun süredir beklediğiniz bir konu artık yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyor. Şimdi kaplumbağanın başını dışarı uzatması yeni fırsatlara açık olmayı, güven kazanmaya başlamayı ve evinize, içinize kapanık olduğunuz bir dönemin geride kalacağını gösteriyor. Etrafın temiz görünmesi ise bu gelişmelerin hayırlı, huzur verici bir şekilde ilerleyeceğini işaret ediyor. Ev, aile, düzen, maddi güvence ve uzun vadeli hedeflerle ilgili olumlu gelişmeleri destekleyen güzel bir işaret olarak söylüyorum size. Sabırla attığınız adımların meyvesini alma zamanı yaklaşıyor. Çünkü altında hemen koşan bir at mevcut canlarım. Hatta bu iki kaplumbağa görüyor musunuz? Bakın başları birbirine doğru. Bu iki kaplumbağa olarak değerlendireceğim. Çünkü bakın ikisinin de kafası, şu birinin şurada, birinin şurada. Birbirine bakıyor bu ikisi de. Bakın burada da dediğim gibi evini sırtında taşıyor. İki kişiyi aslında bu iki kişiyi karşılıklı anlayışı ve zamanla güçlenecek bir bağı temsil ediyor. Aranızda mesafe, kırgınlık ya da uzun süredir bekleyen bir görüşme varsa bu sembol yeniden bir araya gelmeye, sakin ve olgun bir konuşmaya işaret edecek. Birbirlerine bakıyor olmaları karşılıklı niyetin olduğunu ve iki tarafında aynı konuda adım atmaya hazır hale geldiğini gösteriyor. Acele edilmeyen ama sağlam temeller üzerine kurulacak bir gelişme enerjisi var. Sabırla beklenen bir konu hayırlı bir şekilde netleşmeye başlıyor. Dediğimiz gibi burada da bakın atın kafası, ayakları resmen koşuyor.
Güzel arkadaşlar. Hatta çok güzel çıkmış. Burada birçok kısmetlerimiz var. Bu kısmetler birbiriyle bağlantılı bence. Evet. Şimdi bakın şurada kanatlarını açmış bir kuş ve bu kuşun hemen altında yandan görünümlü bir süliyet. Kanatlı kuş burada. Bu yandan görünümlü bir süliyet. Aynı zamanda bu süliyet elinde ipi tuttuğu bir kısmet var. Ama bu kısmetin ne olduğunu bilmiyorum. Çok büyük bir kısmet aynı zamanda. Arkadaşlar ipini tutuyor resmen elinde. Bu da bize kuş sembolü özellikle müjdeli haberleri, sevindirici gelişmeleri ve beklenmedik fırsatları temsil ediyor. Elinde ipi büyük bir kısmetle bağlı olması, yani kısmete bir iple, bir bağla bağlı olması, hayatınıza girecek önemli bir fırsatın henüz tamamen ortaya çıkmadığını, ancak kontrolünüz altına girmeye başladığını gösteriyor. Bu kısmet iş, para, eğitim, yeni bir teklif ya da sizi mutlu edecek önemli bir gelişme olabilir. Kolektif olduğu için kendinize göre alacaksınız. Sembol tam olarak kısmetin hangi alanda olduğunu söylemese de büyüklüğü dikkat çekiyor. Bu nedenle sıradan değil, hayatınızda iz bırakabilecek değerli bir fırsatın yaklaşmakta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi enerji oldukça olumlu arkadaşlar ve bereketli görünüyor. Şimdi benim burada ayrıca dikkatimi çeken bir gitar. Görüyor musunuz? Burada bir gitar sembolü. Sanki bu bir cello, büyük bir cello, violensel ya da gitar olarak değerlendireceğim ama daha çok bir cello'ya da andırdı bana. Şimdi dikkatli baktığımda arkadaşlar. Uzun zamandır içinizde tuttuğunuz duyguların artık ifade bulacağını ya da hayatınıza huzur verecek bir gelişmenin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Sanatsal yönü güçlü, duygusal veya zarif bir kişiyi de temsil ediyor olabilir. Çünkü enerjisiyle birlikte falın baktığımda, değerlendirdiğimde hayatınızda uyumun artacağı, gönlünüzü ferahlatacak haberler alabileceğiniz ve sizi mutlu edecek güzel bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Eğer müzik, sanat ya da yaratıcı işle ilgili planınız varsa bu sembol o alanda da olumlu gelişmeleri işaret ediyor arkadaşlar. Bakın burada birbirine sarılmış iki insan görüyorum ben. Şurada tırnağımla çizdim ama bakın burada birbiriyle bu nasıl diyeyim arkadaşlar, şöyle söyleyeyim bunu. Şimdi burada birbiriyle tek vücut olmuş, birbirine sarılmış iki insan. Birinin yüzü bu tarafa, diğeri de arkasından sarılmış. Bu da bize şunu söylüyor arkadaşlar. Güveni, desteği, yakınlığı ve güçlü bir bağı temsil ediyor. Hayatınızda size değer veren, zor zamanda yanınızda olacak ya da yeniden yakınlaşacağınız bir kişi olabilir bu. Eğer aranızda mesafe veya kırgınlık olan biri varsa bu sembol barışma, anlaşma ve duygusal bağların güçlenmesi şeklinde yorumluyorum. Yalnız olmadığınızı ve sizi koruyan, destekleyen bir enerjinin varlığını gösteriyor. Önümüzdeki süreçte samimi bir konuşma, içten bir buluşma ya da ilişkinizi güçlendirecek güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yine burada iki kişi ve ortalarında yine bir kısmet. Yani iki kişi ama ortalarında bir kısmet. Bu bir toprak parçası olabilir, bir mülk olabilir daha doğrusu. Bununla ilgili bir konuşma yapıyorlar. Bu planları bu şekilde arkadaşlar. Bu konuşma
İkisi toprak dedik, ya da alım satım, yatırım, miras, taşınma veya aile içinde bir mülkle ilgili yapılacak görüşmelere işaret. Aynı zamanda ortak bir kazanç ya da uzun vadeli bir planın da habercisi olabilir. Falın genel enerjisi konuşmaların boş olmadığını ve doğru değerlendirilirse hayırlı sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Çünkü açık ve aydınlık ikisinin de olduğu yer. Sürecin başladığını, yani bu süreç başlamış, sabırlı ve planlı hareket etmek bu aşamada çok büyük bir avantaj sağlayacak diyebilirim size. Bakın yine burada oturmuş sanki dua eder gibi başı önünde bir süliyet var. Bir de şöyle, aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi birincisi burada bir beden var. Bakın ince belli. Ama bu bedenin başı yok arkadaşlar. Sadece beden, boyundan aşağısı mevcut. Onun hemen altında ise arkadaşlar dua eden bir süliyet var. Ve bu süliyetle bir bağlantısı var. Çünkü eli diğer dua edenin başının üzerinde çıkmış. Bedensiz olan süliyetin. Görüntü manevi destek, korunma ve edilen duaların karşılıksız kalmayacağı şeklinde yorumlayacağım. Dua eden figür umut, dilek ve sabrı temsil ederken üzerindeki el ise rehberlik, destek veya konunun ilahi olarak hayırlı yönde ilerlemesini işaret ediyor. Bu nedenle arkadaşlar birbirinden bağımsız görünüyor. Aralarında güçlü bir bağ var. Bağımsız görünüyor ama aralarında güçlü bir bağ var aslında. Hatta üstteki figürün eli dediğim gibi alttaki dua edenin kişinin başının üzerinde gibi duruyor. Bu nedenle arkadaşlar bu genel enerji olarak yorumlarsam bunu, uzun zamandır gönlünüzde taşıdığınız bir dileğin zamanla olumlu yönde gelişeceğini, manevi anlamda desteklendiğinizi anlatıyor. İçten yapılan niyetlerin ve sabırla beklenen konuların hayırlı sonuçlar verme potansiyeli oldukça yüksek arkadaşlar. Burada aynı zamanda ben bir şöyle söyleyeyim, çürük bir diş görüyorum. Bakın şurada kökleri de olan çürük bir diş bu. Bu da yine arkadaşlar hapşırıyorum da kusura bakmayın, kapattım. Burada kökleriyle birlikte görünen çürük diş. Diş çoğunlukla uzun süredir sizi rahatsız eden bir konuyu, yıpranmış bir ilişkiyi ya da çözülmesi gereken bir meseleyi temsil ediyor. Dişin çürük olması artık ömrünü tamamlamış, size yük olan bir durumun sonuna yaklaştığını gösteriyor. Köklerin görünmesi ise bu konunun geçmişten gelen bir temele dayandığını, ancak artık yüzeye çıkıp çözüme kavuşma aşamasına geldiğini anlatıyor. Eski bir yükten kurtulma diyorum ben buna. Ertelenmiş bir konuyu netleştirme veya sizi yoran bir süreci geride bırakma enerjisi taşıyor. Falın genel akışında bu olumsuzluktan çok bir temizlenme ve yenilenme işareti olarak öne çıkıyor canlarım. Evet, fincanım bu kadardı arkadaşlar. Yani bu şekilde arkadaşlarım, falımızın sonu bu. Fincanımızın diyorum ama umarım aldığınız mesajlar kalbinize dokunmuş, size bir ışık olmuştur diyorum. Unutmayın, fal sadece enerjileri ve olasılıkları yansıtıyor. Hayatınızın en büyük gücü ise siz her zaman kendi seçimleriniz belirliyor. Eğer yorum size uyduysa videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yazın. Çok mutlu oluyorum çünkü. Sizlerin yorumlarını okumaya gerçekten seviyorum. Hepinize sağlık, huzur, bereket ve güzel kısmetler diliyorum. Sevgiyle kalın. Işığınız hiç sönmesin arkadaşlarım. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.